Saltanatın kaldırılması veya padişahlığın kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği 308 numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuku hakimiyet ve hükümranının mümessili hakikisi olduğuna dair adlı kararnamesiyle gerçekleşmiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiştir. Halifeliğin kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 günü çıkardığı kanunla halifelik makamını kaldırmasıdır. Peki saltanatın ve halifeliğin nasıl kaldırıldığını hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Saltanatın kaldırılmasına doğrudan doğruya yol açan olay, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasından sonra toplanması öngörülen Barış Konferansı'na Ankara ve İstanbul hükümetlerinin birlikte davet edilmeleridir. 17 Ekim tarihli bir telgrafla Sadrazam Tevfik Paşa, Barış Konferansı'nda ortak bir tavır belirlemek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'e başvurmuştur. 20 Ekim tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na hitap eden ikinci bir telgrafta, Tevfik Paşa Babali ile Büyük Millet Meclisi arasında amaç bakımından tam bir birlik olduğunu, Sevr Anlaşması'nı iptal ettirmek ve işgalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için beraberce mücadele edildiğini belirterek ulusal birliğin önemini vurgulamış ve vatan uğruna kişisel hırslardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtmiştir. 28 Ekim'de İtilaf Devletleri İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak olan konferansa İstanbul ve Ankara hükümetlerini resmen davet etmiştir. Bunun üzerine 2 gün sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul hükümetinin tasfiyesine yönelik 82 imzalı karar tasarısını görüşmüşse de aynı gün sonuç alamamış, ancak 1 Kasım tarihli toplantıda Mustafa Kemal Atatürk'ün sert müdahalesi üzerine saltanatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek İstanbul'daki şekli hükümetin 16 Mart 1920'de tarihe intikal ettiğini bildirmiştir. Aynı gün alınan bir başka meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesine göre milletvekillerinin birçoğu saltanatın kaldırılması kararına karşı çıkmışlardır. Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey Orbay, başta karşı çıktığı karara 29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk ile görüştükten sonra taraftar olmuştur. Buna karşılık liberal görüşleriyle tanınan Mersin Vekili Selahattin Bey Köseoğlu sonuna kadar karara muhalif kalmıştır. Gerek Rauf gerek Selahattin Beyler daha sonra kaleme aldıkları anılarında Cumhuriyete prensip olarak karşı olmadıklarını, ancak padişahlığı kişisel diktatörlük eğilimlerine karşı bir engel olarak gördükleri için kaldırılmasına muhalif olduklarını anlatırlar. Hiyaneti Vataniye Kanunu'nun 15 Nisan 1923'te yapılan bir değişiklikle saltanatın lağvına dair kararnameye karşı sözle ve basın yoluyla muhalefet etmek, vatan hainliği kapsamına alınmış ve idamla cezalandırılmıştır. Kararnamenin ilanından sonra Sadrazam Tevfik Paşa başkanlığında 4 Kasım günü son toplantısını yapan Osmanlı hükümeti istifasını padişaha sunmuştur. 5 Kasım'da Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa, Bele, tüm bakanlık müsteşarlarını divan yolundaki Şark Mahvili'nde toplayarak her türlü faaliyete son vermelerini tebliğ etmiştir. 7 Kasım'da Babali'deki Başbakanlık Dairesi resmen boşaltılmış ve Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvimi Vekai'nin yayınına son verilmiştir. Şeklen halife ünvanını koruyan Sultan 6. Mehmet Vahidettin Han, 10 Kasım'da son cuma selamlığına katılmış, ancak yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehditlere gerekçe göstererek 17 Kasım sabahı Boğaziçi'nde demirli bulunan İngiliz zırhlısı HMS Malaya aracılığıyla Malta'ya sığınmıştır. 19 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Veliaht Abdülmecit Efendi'yi halife ilan etmiştir. 3 Mart 1924'te çıkarılan 431 sayılı hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun ile halifelik de lağvedilmiş ve tüm Osmanlı Hanedanı mensupları yurt dışına sürgün edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa saltanatın kaldırılması müzakerelerinde şunları söyler: hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziyüliyet olmuşlardı. Bu tasallutlarını 6 asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bir fiil almış bulunuyor. Bu bir emri vakidir. Mevzu bahis olan milleti saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emri vaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu behemehal olacaktır. Burada içtima edenler, meclis ve herkes meseleyi tabi görürse fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Atatürk, Nutuk'un hadiseyi anlatan bölümünde milli harekete mani olmaya çalışmış, padişah
padişah ve sadrazamı bir dizi sert ifadeyle tenkit eder ve aynı zamanda saltanat rejiminin miadını doldurduğunu ima eder. Bütün menfaatlerini mütevves bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta gören, idrakten mahrum, vicdandan mahrum bir takım insanlar, ahmakça teklifat, sefil, adi bir mahluk, alçak, aciz, adi, his ve idrakten mahrum, padişah ve halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini düşlediği alçakça önlemler araştırmakta. Halifeliğin kaldırılması devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış siyasi bir devrimdir. Bu karar ile 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahlarının taşıdığı, son Osmanlı padişahı Vahdettin'in ülkeyi terk etmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Abdülmecit Efendi'ye verilmiş olan halifelik ünvanı ortadan kalkmıştır. Yasanın gerekçesi 1. maddede halifeliğin hükümet, cumhuriyet yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlam ve kavramı içinde zaten saklı olduğu ifadesiyle açıklanmıştır. Halife sözcüğü İslam devletlerinde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devlet başkanlığı konumunu ifade eder. Halifelerin seçimle belirlendiği 4 halife devrinden sonra saltanata dönüşen halifelik kurumu 945 yılında Büheyvilerin Abbasi Hanedanı'nın başkenti Bağdat'ı işgalinden sonra farklı siyasi otoritelerin himayesindeki bir ruhani önderlik haline dönüşmüş ve 13. 16. yüzyıllarda Memlük himayesinde Mısır'da yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nde ise halife ünvanını ilk kez Sultan 1. Murat Han kullanmıştır. Sultan 1. Selim Han'ın Mısır'ı fethi sonrası Osmanlıların hilafet iddiası güçlenmiş ve kesinleşmiştir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sonunda yıkıldı. Ankara'da kurulan bir meclis hükümeti ülkeyi yönetmekteydi. 1 Kasım 1922'de saltanatın hilafetten ayrılmasına ilişkin yasanın meclisten geçmesiyle Osmanlı Devleti'nin son padişahı Sultan 6. Mehmet Vahdettin Han halife sıfatıyla kalmıştır. Halife Vahdettin'in 17 Kasım 1922'de İngiliz harp gemisi HMS Malaya ile İstanbul'dan gizlice ayrılması üzerine 18 Kasım'da mecliste gizli bir oturum düzenlenmişti. Bu oturumda Halife Vahdettin'in halife ünvanıyla İngilizlere başvurması onun bütün İslam alemine ihaneti olarak değerlendirilmiş ve ihanet imameti için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir kişinin seçilip İslam alemine bildirilmesine karar verilmiştir. Meclis 19 Kasım 1922 tarihli oturumunda seçime katılan 162 mebustan 142'sinin oyu ile Osmanlı Hanedanı üyesi Abdülmecit Efendi halife olarak seçti. Yeni halifenin kendisine tanınan sınırların dışına çıkması, halkın ve bir kısım siyasetçilerin halifeliğe bağlılığının devam etmesi ve nihayet basında başlayan sert tartışmalar, gelişmeleri hilafetin kaldırılması yönüne sürüklemiştir. Halife Vahdettin'in Türkiye'den ayrılışı ve yeni halifenin seçimi 19 Kasım'da basın yoluyla halka duyurulmuştu. Saltanatın kaldırılmasından sonra bu saltanatın başka bir adla aynı sülalede devam etmesini önlemek için halifeliğin yetkisiz bir ünvan olarak bırakılmasına hükümet büyük bir titizlik gösterdi. Sade bir biat töreni düzenlenmesini isteyen Ankara hükümetinin bütün çabalara karşın Abdülmecit Efendi gösterişli bir törenle halifeliği üstlendi. Meclisteki gelenekselci hilafet taraftarları, hilafeti siyasal bir otorite kazandırmak istiyorlardı. Muhalifler bu yoldaki düşünce ve isteklerini 15 Ocak 1923'te dağıttıkları bir risale ile ortaya koydular. Afyon Milletvekili İsmail Şükrü'nün imzasını taşıyan Hilafeti İslam ve Büyük Millet Meclisi başlıklı risalede saltanatın kaldırılmasının uygun görüldüğü, ancak hilafetin asla kaldırılmayacağı, halifenin sadece ruhani sorumluluklarının değil dünyevi görevlerinin de bulunduğu ve içinde yaşanan olağanüstü şartların normale dönmesiyle halifenin bunları yerine getireceği belirtiliyor ve İslam alemine sabırla beklemesi tavsiye ediliyordu. O sırada yurt gezisi nedeniyle Ankara dışında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'e çok ilgi gören bu risalenin haberi İzmit'teyken ulaşmış ve verdiği nutuklarda hilafete yönelik tavırlarını net bir şekilde göstermesine olanak sağlamıştı. 17 Ocak 1923'te yaptığı ünlü basın toplantısında bir soru üzerine halifelerin aleyhine bir hareketleri olduğu takdirde milletin onları başından def edebileceğini söyledi. Yeni Türk Devleti'nin kurucu meclisi olan 1. Meclis 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmış. Yeni meclis 11 Ağustos 1923'teki ilk oturumunda Lozan Barış Antlaşması'nı onaylamıştı. İkinci meclisin 25. toplantısında hilafete ayrılan bütçe konusunda şikayetler gündeme geldi. Konu bu meselenin genel bütçe içinde değil, tek başına incelenmek üzere 1924 bütçesine bırakılmasıyla kapandı. Yeni meclis 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanlığına getirilmesiyle bazı vekillerin halifeyi devletin başına getirerek çözmek istedikleri devlet başkanlığı meselesi çözülmüş oldu. 24 Kasım 1923 tarihinde Seyit Amir Ali ve 3. Ağa Han Hindistan Hilafet Hareketi adına İsmet Paşa'ya bir mektup gönderdi. Türkiye'nin yeni milliyetçi hükümetince bu bir dış müdahale olarak yorumlandı. Her türlü dış müdahale, Türk egemenliğine hakaret ve daha da kötüsü devlet güvenliğine tehdit olarak nitelendirildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa derhal şansını yakaladı.
Dahası Ocak 1924'te Halife Abdülmecit Efendi'nin hilafet ödeneğinin tartışılması ve İstanbul'a gelen resmi heyetlerin kendisini de ziyaret etmeleri yolundaki istekleri halifeliğin kaldırılması sürecini hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, halifenin yabancı devlet temsilcileriyle görüşme isteğini Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbaline açık bir tecavüz olarak nitelendirdi ve halifeyi saltanat hülyası içinde olmaması için uyardı. 25 Ocak 1924'te bütçe görüşmeleri sırasında mecliste halifenin ve hanedanın ödeneği konusu tartışıldı. 3 Mart 1924 günü Urfa Vekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının hazırladığı hilafetin kaldırılmasına dair 12 maddeden oluşan bir kanun teklifi meclise getirildi. Teklif okunduktan sonra halifenin halledildiği ve hilafetin kaldırıldığını bildiren 1. madde, ardından hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmasına dair 2. madde aynen kabul edildi. Oturuma katılan 158 üyenin 157'sinin oyuyla kabul edilmiş, tek ret oyunu Gümüşhane mebusu Zeki Bey vermiştir. Aynı oturumda daha önce Şehriye ve Efkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaletinin ılgasına dair kanun ile Tevhidi Tedrisat Kanunu da kabul edilmiş ve Diyanet İşleri Reisliği'nin kurulması kararlaştırılmıştır. Hanedan üyelerine yurt dışına çıkmaları için 10 günlük bir süre tanınmışken Abdülmecit Efendi aynı gece 11 kişilik ailesiyle beraber Çatalca istasyonundan trene bindirildi. Sınıra kadar kendisini İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü refakat ettiler. Türkiye'den ayrıldıktan sonra İsviçre'ye giden Abdülmecit Efendi 11 Mart 1924 günü haber ajansları vasıtasıyla bir bildiri yayınladı ve Türkiye hükümetinin kararını reddettiğini duyurarak Müslümanları bir kongre toplamaya çağırdı. Birkaç gün sonra İsviçre hükümeti tarafından kendisine siyasal propaganda yapmama şartıyla oturma izni verildiği hatırlatıldı. Ekim 1924'te Fransa'ya geçen Abdülmecit Efendi hilafet konusunda İslam aleminden umduğu ilgiyi bulamadığı için kendisini daha çok ibadete, resim çalışmalarını ve müziğe vermiştir. Türkiye'de halifeliğin kaldırılmasından sonra 7 Mart 1924'te Hicaz Kralı Hüseyin Mekke ve Medine'nin elinde olmasına dayanarak kendisini halife ilan ettiyse de kimse tarafından kabul görmedi. Kral Hüseyin'in halifeliğine en büyük tepki Necid'deki Suudilerden gelmiştir. Suudi orduları 1923'te Mekke'yi ele geçirdi. İbn Suud 1926 yılının Ocak ayında Hicaz kralı olarak taç giydi. Suudiler 1926 başlarında Kahire'de bir İslam kongresi toplayıp hilafet konusunu ele almak istedilerse de konu ciddi olarak ele alınmadan kongre 1926 Mayıs'ında sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin hilafeti bütünüyle kaldırıp Abdülmecit Efendi ve ailesini yurt dışına çıkarması Hindistan'da hilafet otoritesini savunmak üzere kurulmuş Hindistan Hilafet Hareketi içinde anlaşmazlık doğmasına neden oldu. Kimileri kararın tartışılmasını, kimileri halifeliğin Gazi Mustafa Kemal Paşa teklif edilmesini, kimileri ise Türklerin tutumunda İslam'a aykırı bir taraf olmadığı için Hint Müslümanlarının da Türklere örnek almasını istiyordu. Hindistan Hilafet Hareketi bu tartışmalarla bütünlüğünü kaybetti. Hilafet hareketine ilgi azaldı. İslam dünyasındaki bazı uygun görülen kişileri teklif ederek bu kurumu yeniden canlandırma girişimleri olduysa da bu girişimler gerçekleşmedi. Mısır'da tartışmalar, laik hükümeti savunan ve halifeliğe karşı çıkan Ali Abdurrazzık'ın ihtilaflı bir kitabına odaklandı. Bugün Pan-İslami koordinasyon için 2 çerçeve var. Her ikisi de 1960'larda kurulan Müslüman Dünya Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.